İlk başta dostlarım her zaman bir işe başlarken bak bunu unutmayın. Aramıza yazılımda belli bir noktaya gelmiş de olanlar var. Ben 13 yıllık yazılım hayatımda şunu gördüm. Her zaman ve her zaman önce mantık. Mesela örnek veriyorum. Python mı öğreneceksin? R mı öğreneceksin? Ya neden R'ı kullanıyorum? Neden Python'ı kullanıyorum? Ya da ben bunu ne için kullanacağım? İlk başta her zaman amaçlarınızı lütfen belli edin. Ne için kullandığınızı lütfen kendinize gösterin. Özellikle yazın ki daha avantajlı olur. Şimdi dostlar hep veri diyoruz. Özellikle R veri analiziyle daha çok popüler oldu. Burada zaten benim özel ders verdiğim öğrencilerim de var arada görüyorum. Birebir ders verdiğimiz öğrencilerimiz de var. Şimdi onlar da bilir. Şimdi veri nedir? Bu arada interaktif olarak isteyen el kaldırabilir, sorulara cevap verebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Birlikte bir beyin fırtınası yaparız. Şimdi biz bu veri diyoruz ya, verinin tanımını yapabilecek bir arkadaşımız var mı burada? Veri nedir? Bilgidir diyor. Ses, görüntü vesaire diyen arkadaşımız var. Belli bir konudaki edindiğimiz bilgidir. Bu arada lütfen mesajları doğrudan bana değil, public olarak atın ki herkes görsün. Belli bir konuda edindiğimiz bilgidir. Doğru. Veri dediğimiz şey bizim herhangi bir işi gerçekleştirmemiz için sahip olduğumuz bilgidir. Biz buna veri diyoruz. Yani bilgiye veri diyoruz. O dediği arkadaşın dediği doğru. Peki bu veri neden önemli? Şimdi dostlar dijital aleme geçtik. Artık bunda hemfikir olmadığımızı düşünmüyorum. Yani artık her şey dijitale döküldü. Mesela ben size şunu desem, ben özel derslere başlarken de hep şunu derim. Bana öyle üç şey sayın ki içerisinde teknoloji olmasın. Hiçbir şekilde teknolojiye bağlantısı olmasın. Dolaylı ya da doğrudan olarak. Hiçbir şekilde teknolojiye bağlantısı olmasın desem çok uğraşırsınız. Yani artık çünkü her şey teknoloji. Özellikle şu, hadi bunu bir seviye daha ileriye götürelim. İçinde yazılım olmayan bir şey söyleyeyim. Hangi öğrenciydi? İsmini hatırlamıyorum ama biri bana şey demişti. Hocam süt satmak demişti. Tamam mı? Böyle süt satmak. Ya adam inek besliyor mesela, sütünü satıyor. Şimdi dedik ki bu sütü nasıl satıyor? Baktığınız zaman sütü mecbur telefonla arayacak müşteri ya da herhangi bir şey. Telefonun kendisi yazılım zaten. Baktığınız zaman. Süt sağma makineleri var. Makinenin kendisi zaten yazılım. Baktığınız zaman. O yüzden yazılımı tercih etmek bu alanda çok başarılı, çok doğru bir karar ve özellikle veri kısmına odaklanmanız daha avantajlı olacak. Ve fark ettiyseniz artık her şeyde veri toplamaya başladılar. Şimdi bunun belki bugüne kadar farkına varmamış olabilirsiniz. Ancak şöyle düşünün. Mesela en basitinden insan olduğunuzu doğrulamak için aşağıdaki kutucukları seçin diyorlar mesela. Doğru. Mesela yaya geçidini seçin. Ki ben genelde hiçbirinin çoğunu yapamıyorum. Hep bir sıkıntı çıkıyor ama mesela neden bunları size sordukları hakkında bir bilginiz var mı değerli dostlar? Neden bizden yaya geçidini seçmemizi ya da motosikleti seçmemizi istiyorlar? Bu self-driving car'lar nasıl oluşuyor? Şu şekilde biz ya sadece onlara değil daha temeline ineceğimiz zaman şunu göreceksiniz. Bir yapay zeka nasıl oluşuyor? Ya da bir machine learning ya da daha makine öğrenmesi diyelim. Makine öğrenmesi gelişken her zaman veri kullanıyorsunuz. Kendi kendine giden arabalarda da veriye ihtiyacınız var ki o arabayı eğitebilin. Mesela siz orada tıklıyorsunuz ki yaya geçidini seç dediğiniz zaman bir insan neyin yaya geçidi olduğunu nasıl seçiyor? Nasıl karar veriyor? Ya da hangi görüntüler yaya geçididir? Bu bilgiyi aslında sizden her zaman topluyorlar. Bu topladıkları bilgilerle ondan sonra kendi kendine giden araçlar vesaire yapabilir ya da başka her şey. Yani kısacası şu. Siz mesela artık optimizasyon olarak bunu daha çok pazarlıyorlar. Ya da pikseli duymuşsunuzdur Facebook'ta mesela hangi internet sayfanızın hangi sayfalarına müşterileriniz daha çok girmiş ya da en çok nereye tıklama alıyorlar. Yani bunlar neden bu kadar önemli? Hepsi çünkü sizin yapmış olduğunuz bir veri üretimi. Mesela örnek veriyorum. Şu an kamera açık. Eyüp mesela. Eyüp gidiyor internet sitesinde herhangi bir yere tıklıyor. Bu tıklamasıyla bir veri oluşturuyor. Ben şunu diyorum. Mesela örnek veriyorum. Eyüp futbol topu için bir reklama tıkladı. Şimdi burada üretmiş olduğumuz verilerin önemi burada işte Eyüp'ün neye daha çok tıkladığını ben öğrenebiliyorum. Ya da Özgür'ün neyi daha çok bana göstermeye tıkladığını ben görebilirim. Bu verileri alaraktan zaten daha çok analiz yapabiliyorsunuz ve bu veriler alarak bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hiçbir zaman unutmayın bilgiye sahip olan güçlü oluyor. Eğer elinize şu an mesela örnek veriyorum ChatGPT, OpenAI hepiniz biliyorsunuz değil mi? Neden güzel bir yapay zeka diyorsunuz? Çünkü insan gibi cevap verebiliyor değil mi size? Ya da örnek veriyorum şimdi XAI çıktı ya da Gemini, Copilot gibi bir sürü yapay zekalar çıkıyor. Hepsi mesela iyi insan gibi aynı konuşuyorsun cevap verebiliyor. NLP işlemeler ya da Large Language Model'lar vesaire geliyor ama nasıl bunu yapabiliyor? İşte bu verilerle. Bir yapay zeka geliştirirken zaten siz şunu yapıyorsunuz aslında. Bir bebek yetiştiriyorsunuz. Hiçbir zaman unutmayın. Her zaman ona bir veri veriyorsunuz. O veriyle o gelişiyor. Ardından optimizasyon, fine tuning vesaire farklı şeyler yapıp optimizasyon yapıyoruz.
Genel olarak buradan çıkarmanız gereken şey şudur. Veri neden önemli? İşte veri bu yüzden önemlidir değerli dostum. Siz verinin ne olduğunu, verinin hangi formlarda olduğunu, nasıl analiz edildiğini öğrenirseniz işte o zaman bir proje gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden R'ın son zamanlarda popülaritesi gitgide arttı. Çünkü veriyi çok güzel analiz edebiliyor. İçerisindeki paketlerin uyumluluğu olsun, içerisindeki fonksiyonların kolay kullanılabilitesi olduğu için R veri analizinde çok kullanılıyor. Python'la farklı. Çok güzel soru. Bak Python'la farklı. Bunu hemen açıklayacağız. Şimdi değerli dostlar, bildiğiniz gibi birçok yazılım dili var, değil mi? Burada birbirinden farklı yazılım dillerini bilen birçok arkadaşım olduğuna eminim. Mesela Python var, C Sharp var, Lisp var, C++ var gibi gibi birçok yazılım dili var. Bunlar hepsinin belli bir alanda çok güzel yetenekleri ya da yapabilme yeteneği olduğu için farklı yazılım dilleri. Mesela bir yapay zeka geliştireceksiniz. Akla ilk gelen nedir? Örnek veriyorum direkt Python. Neden? Çünkü Python'ın kütüphaneleri yapay zeka geliştirmeye çok müsait ve çok güzel bir komünitesi var. R'da da Python'dan farklı şu, Python geliştirenler hem Python hem R geliştiren şunu bilir. Ben nacizane fikrim şudur. R'la bir veriyi görselleştirmek, R'la bir veriyi analiz etmek Python'a göre çok çok daha kolay. Çünkü Python'da her yapmak istediğiniz için ayrı bir satır oluştururken R'da bunu tek fonksiyon içerisinde yapabiliyorsunuz. Göreceksiniz ggplot öğreneceğiz. Ardından deploy paketlerini öğreneceğiz. Yani tek fonksiyon içerisinde veriyi çok hızlı analiz edebileceğiz. Ve daha optimize sistemlerle çalışabileceğiz. Python'dan farkı budur. Python'a yaptığınız birçok şeyi R'la da yapabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Web sitesi geliştirmek. R'la yapılmaz mı? Yapılır. Ama Python kadar esnek yapılamaz. Çünkü Python'da örnek veriyorum Django paketi var. Flask'la API hizmetleri vesaire vesaire yapabiliyorsunuz. Ama R'da o kadar değil. Ama R'da veriyi Python'a göre çok daha güzel analiz edebiliyorsunuz. Mesela biz yapay zeka projelerimizde şey yapıyoruz bazen. R'la veriyi analize ediyoruz. Analize ne demek? Veriyi analiz ediyoruz. Ondan sonra veriyi düzenleyip Python'a yapay zekayı geliştiriyoruz mesela. Aralarındaki fark bu. Yani anladınız mı? Biri veri analizine çok daha odaklanmışken diğeri daha genel düşünebilirsiniz. Şimdi biz bu veri analizinde ekstradan neden R kullanıyoruz? Çünkü R'ın bir idesi var. Hepinizin bildiği ya da duymuyorsanız da şimdi duyacaksınız. R Studio adında bir idesi var. İde nedir? Integrated Development Environment. Ne demek? Bütünleştirilmiş geliştirme çevresi yani alanı gibi düşünebilirsiniz. Yani kodlarımızı yazdığımız yer. Peki bunları kurmaya gelirsek çok basit kurması. Şimdi ben size bir ekran paylaşayım. Belki R ve R Studio'yu indirmemiş olanlar vardır. Şimdi değerli dostlar, şimdi şuradan bir ekran paylaş diyelim. Şuraya sadece şunu yazabilirsiniz. R download yazarsanız zaten. Bakın burada birçok yer çıkacaktır. Buradan da şu R'ı indirmek için burayı da kullanabilirsiniz. Krandır zaten burada. Şuraya gelin bak Posite. Posite geliyorsunuz. Posite geldikten sonra zaten hepsini kabul edelim çerezin. Zaten size bakın burada nasıl indirmeniz gerektiğini çok açık ve net şekilde söylüyor. 10 dakikamız kaldı, sıkıntı yok. Bitsin, ben yeni link atacağım size. İlk başta R'ı indiriyoruz. Download and install R dediğiniz zaman otomatikman iner. Bunu indirdikten sonra zaten next next diye kuruluyor. Eğer herhangi bazen artık yeni şeyde soruyor. Yanlış hatırlamıyorsam masa üstünde ikon falan oluşturayım mı? Evet, onların hepsini evet seçebilirsiniz. Bir de şuna da dikkat edin. R ile aç özelliği vesaire eğer öyle kutucukla çıkarsa o kutucuğu da seçip o şekilde aça tıklayabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Ardından da RStudio kurmanızı rica ediyorum. Bu sadece bu adım çok basittir. Herhangi bir kurulumda bir sıkıntı yaşarsanız zaten ekip yazılım grubumuzdan zaten soruyu sorabilirsiniz. Biz orada yardımcı oluruz. Diğer bilgisayarını kuran arkadaşlar da kuramayanlara yardımcı olur. Tamam. Bunları indirdikten sonra değerli dostlarım RStudio'yu açabilirsiniz. Dikkat edin, ilk başta RStudio büyük ihtimalle masa üstünüze vesaire gelmeyecektir. Buraya gelip RStudio yazdığınız zaman uygulamanız gelir. Bu şekilde de açabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi R bir açılsın. RStudio açın. Bu arada ben %100 RStudio'ya birçok kez R diyeceğim. Lütfen bunu kafanız karışmasın. R'ı açalım dediğim zaman her zaman RStudio'yu açıyoruz. Tamam mı? Şimdi değerli dostlar, büyük ihtimalle siz ilk açtığınızda önünüzde bu şekilde beyaz bir şey çıkacaktır. Şu an ben bunu modifiye ettim. İlk şunu öğrenelim. Bu görüntüyü geliştirmek değil de kendinize göre değiştirmek. Şuradaki bakın üst kısımda Tools kısmı var. MacBook kullananlar bunu görmüyorsa mouse'u böyle yukarıya doğru ittiniz mi? Yukarıdan bir bar çıkacaktır. Scroll bar gibi bir şey çıkacaktır. Oradan seçebilirsiniz. Tools kısmına Global Option kısmına geliyorsunuz. Tamam mı? Bakın burada Appearance var. Appearance ya görünüş demek. Buraya geldikten sonra şuradan istediğinizi seçin. İstiyorsanız yazıların boyutunu vesaire değiştirebilirsiniz. Genelde ilk başta insanlar kendini daha çok yazılımcı hissetmek için şurada vardı. Bir tane yemyeşil yazıyordu.
Ha, bunu da tercih edebilen oluyor. Böyle yeşil yazanlar da tercih edebiliyorlar ama hangisi diye hatırlamıyorum. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Tamam mı? Bir problem yok. Default olarak zaten bu gelecektir. Hatta ben bunu seçeyim sizin için ki görüp görmeme problemi olmasın. Siz de büyük ihtimalle böyle açılacak. Tamam. Şimdi arayüzü hemen tanıyalım. Değerli dostlar, şurada gördüğünüz gibi ilk önünüze gelen yer sizin R programlama dilinin kendisidir. Bakın, R programlama dilinin kendisi. Hatta bunu şu şekilde göstereyim size. Şuraya bir R yazarsanız, bakın şurada bir R'ı açalım birlikte. Bu R'ın kendisi. Bakın, R uygulamasının şu an ekrana gördüğünüz kendi arayüzü. Kendi arayüzünde de dikkat edin. Bak Enes, yakaladım seni. Ekranıma bir şey yazma. R konsol kısmını zaten direkt görebiliyorum. Tamam mı? Burada istediğiniz gibi bakın 5+3 diye bir kod çalıştıralım. Bu arada şey diyeceksin hocam, YouTube videolarını izliyorum, Udemy izliyorum. Hep 5+3, 5+3. Değerli dostlar, ben Rize'de yaşadığım için 53'e böyle bir şey olmuş. Sürekli 53, 53 şey yazıyorum, kusura bakmayın. Chatten biri bir şey yazmış. Bakayım, yanlış oldu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. 5+3 çalıştırdım. Bakın burada çalıştığını görüyorsunuz. Ama R bu şekilde kaldığı zaman gördüğünüz gibi görselleştirme açısından, user interface kısmı açısından çok kötü. O yüzden burayı kullanmıyoruz. Tamam mı? Bakın ama şuraya dikkat edin. R konsol diyor. R version 4.4.0 vesaire diyor. Burayı aklınızda tutun. Şimdi buradan çıkıyorum. R Studio'ya geliyorum. Bakın, az önce gördüğünüz yerle burası aynı. Hiçbir fark yok. Zaten R Studio içerisinde R'ı çalıştırıyor. Yani o fabrika ve fabrikanın içerisindeki makineler demiştik ya değerli dostlar. O zaten. İçerisinde R'ı çalışıyor. Bakın gelin buraya 5+3 yazın yine. Bakın yine cevabı alacaksınız. Biz bu kısma konsol diyoruz. Tümüne konsol diyoruz. Tamam mı? Biz birazdan script oluşturacağız. Script'te çalıştırdığımız bütün kodlar burada çalıştırır ve burada biz hata varsa hata mesajlarını vesaire görüyoruz. Aynı zamanda hemen yan tarafta bakın, şu sağ tarafta environment kısmını görebilirsiniz. Environment kısmı ise bu arada RStudio'da Python'da yazılıyor. Aklınızda bulunsun, istediğinizi yaparsınız. Bu environment kısmında biz oluşturduğumuz bütün verileri, başta vektörler oluşturacağız ya, bütün verileri, bütün data frame'leri, import ettiğimiz bütün tabloların hepsini biz bu environment kısmında görüyoruz. Tamam mı? Environment kısmını tabii ki list ya da grid olarak buradan değiştirebiliyoruz. Onları yine ilerleyen zamanlar göreceğiz. Şu an liste kalsın. Tamam mı? History kısmı adı üstünde yapmış olduğunuz önceki çalışmaları gösterir. Connection ve tutorial çok önemli değil. Onları geçiyorum. Hemen alt kısımda files kısmını görüyorum. Bu files kısmı benim hangi environment'ta çalışıyorsam, hangi direktörde çalışıyorsam oradaki dosyaları gösteriyor. Plots kısmı birazdan değil. İleriki derslerde görüntü alacağız. Verilerle veri görselleştirmesi yapacağız. Bütün grafikler burada çıkacak, tamam mı? Hemen yan tarafta packages kısmı var. Yine ilerleyen derslerde paketlerin ne olduğunu göreceğiz. Paketler içerisinde birden fazla fonksiyonları barındıran, bizim belli eylemleri, belli fonksiyonları kullanmamızı sağlayan belli aracı uygulamalardır diyebiliriz. Help kısmı, ya burada örnek veriyorum. Herhangi bir paketi bilmiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Mesela soru işareti ggplot yazarsanız, pardon, şöyle diyelim. İki tane soru işaretim var. Yok, iki tane değil ki. Büyük ihtimal yanlış mı yazdım? ggplot diyelim. Çalışsın şu an. Bu burada çalışırken gel, ben tek soru işaretleri tamam. Çift soru işaretiymiş. Bakın burada size iki tane koyup ggplot yazdıktan sonra burada size bulduklarını gösterir. Her kısmında da bu paketlerin nasıl kullanılacağını bu şekilde görebilirsiniz. Tamam mı? Ya da hiç uğraşmadan buraya ggplot'ta yazabilirsiniz yani. O da olur. Nasıl istiyorsanız. Yine aynı sonucu çıkacak. Tamam mı? Viewer kısmı da genelde eğer örnek veriyorum, ben buraya ChatGPT'yi bağlamıştım RStudio'ya. RStudio'ya ChatGPT vesaire bağlarsanız Viewer'da görürsünüz ya da web scraping yaparsanız da Viewer kısmında görürsünüz. Diğer taraflar çok önemli değil açıkçası. Üst tarafa geliyorum. Şimdi dostlar, buralar biraz sıkıcı olabilir ama arayüze ben en çok kullanacaklarımızı hızlıca geçeyim. Ondan sonra zaten kod yazmaya başlayacağız. Bakın, ben size R script oluştur dersem, script nedir? Kodlarımızı yazdığımız metin dosyaları gibi düşünebilirsiniz. Kodları yazdığımız sayfa. Metin dosyaları TXT formatında değil tabii ki, yani hepsi R formatında. Bizim kodlarımızı yazdığımız yer. Bakın şuraya da tıklıyorum, hemen şuraya R script diye bir şey geliyor. Başladığım zaman bakın R script bu şekilde açıklıyor. Tamam mı? Buraya dediğim gibi bakın yine geliyorum. 5+3 diyorum. Vazgeçilmez kodumuz. Bu arada burayı temizlemek için şuradaki süpürgeye basabilirsiniz. 5+3 dediğiniz zaman bu kodu çalıştırmak için şuradaki run'a basabilirsiniz. Çalışır. Ya da şöyle yapıyoruz. Windows kullananlar CTRL ile Enter'a basabilir. Bakın konsolda çalıştığını görürsünüz. Diğer içinde yanlış hatırlamıyorsam Mac'te de Option Enter olabilir ya da Command Enter olacaktır. Onu denersiniz. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum.
Ben script'te bir kod satırı yazıp çalıştırdığımda nerede çalışıyor? Bakın yine R konsolunun içerisinde çalışıyor. Neden? Çünkü burası görünüş ama motor burada. O yüzden her zaman burada çalıştırıyoruz. Tamam mı? Herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman bakın burası untitled kırmızı olur ve bakın şu üstünde bir yıldız işareti olur. Bu kaydetmedin demektir. Dosyayı kaydetmek için isterseniz şuradaki save seçeneklerini, kaydetme seçeneklerini ya da benim de kullandığım CTRL S'ye basaraktan dosyayı kaydedebilirsiniz. Tamam mı? Masa üstüne geliyorum. Lütfen siz de şöyle yapın. Ben şöyle yazacağım. Bir dosya oluşturayım şuraya bir. Yeni. Artık buradan devam edeceğiz. Canlı R dersleri diye bir dosya oluşturdum. Buraya geliyorum ve ilk ders ya da ders bir değil mi de hepsini böyle kaydedin. Ders bir diye dosyayı buraya kaydettim. Bakın bütün kırmızılıklar gitti. Şu an ders 1'in içerisinde ben bunu kaydettim. Yukarıda file kısmında yeni dosyalar vesaire bak burada oluşturabilirsiniz. Ben buraları hiç kullanmıyorum neredeyse. Şuradan Save with encoding'inizin UTF-8 olduğuna dikkat edin. Çünkü diğer türlü Türkçe karakterleri tanımayacaktır. Tekrar göstereyim. Kaçıran arkadaşlar için. File kısmına geliyorum. Save with encoding. UTF-8 seçtikten sonra bakın ikisini de seçiyorum. OK'ye bastığım zaman sistemim UTF-8'e uyumlu oluyor. UTF-8'in ne olduğunu bilmeyen dostlarım varsa dediğim gibi bizim Türkçe karakter kullanmamıza ve İngilizce karakter kullanmamıza ve o karakter tipini tanıyan char set dediğimiz karakter setidir. Tamam mı? O yüzden UTF-8 yapıyoruz. Şimdi bunu anlattık. Arayüzü de gördük. Şimdi değerli dostlarım sizden şunu rica edeceğim ben. Diyelim biz herhangi bir ARP projesi başlatacaksak, şimdi artık şeyleri biliyorsunuz. Buraları komple biliyorsunuz. Yani hepsini anlatmıyorum. Cidden çoğunu ben hiç kullanmadım. Yani zaten ihtiyacımız olduğu sürece zaten kullanacağız. Şu kısmı da gösterebilirim. ARP projesini ilerleyen zamanlarda oluşturacağız. Onlar çok önemli değil. Şurada bak sarı klasörün yanında bir ok var. Buna bastığınız zaman en son kalan mesela KNN algoritması bir machine learning'ti. Bunun ben videosunu çekeceğim KNN algoritmasını. Bakın geçmiş projelerimi de şuraya tıklayaraktan açabiliyorum. Tamam mı? Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi değerli dostlarım her ne olursa olsun ben tekrardan masa üstüme geleyim. Her ne olursa olsun eğer siz R'la bir iş yapacaksınız. Bu hem siz bir müşteriniz olur ona iş yaparsınız ya da kendi projeniz olur. Her zaman ilk adım şudur. Bunu yapmazsanız çok zorluk çekersiniz. Sağ tıklayacaksınız, yeni diyorsunuz ve bir klasör oluşturuyorsunuz. Tamam mı? Bakın ben burada zaten oluşturdum bunu ama o göstermek için oluşturdum ama siz her zaman projeye başlarken yeni bir dosya oluşturuyorsunuz. Benim yaptığım gibi. Bakın ben burada oluşturdum. Siz de bir dosya oluşturuyorsunuz. Ardından RStudio'ya geldiğinizde bunu kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra burada bir ekran açılıyor. Hani ilk derste hatırlarsınız. Ya ilk derste benim ilk oturumda hatırlarsınız. Orada gelip şu klasörü seçip RStudio'yu buraya import buraya kaydediyorsunuz. Neden bu kadar önemli? Mesela şu an dikkat ederseniz ben nerede çalıştığımı bilmiyorum. Onu göstereceğim. Ama şu önemli. Burada siz eğer hatırlarsanız bizim ekip yazılım grubunda bu arada söyleyelim. Şimdi bu videoyu YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız olur. Eğer ücretsiz derslerimize katılmak isteyen varsa değerli dostlarım sizin için de geçerlidir bu şu an canlı olarak izleyen. Arkadaşlarınıza da söyleyeyim. Tek şartımız ekip yazılıma katılmaktır. Ben aşağıya zaten linkleri de vesaire bırakacağım YouTube'dakiler için. Gruba katılma linkini yollarsınız. Gruba gelirler. Dersleri ücretsiz izleyebilirler. Şimdi değerli dostlar bizim ekip yazılımda da şu söylen. Ya ben dosyayı import edemiyorum. Dosyanın adında bir sıkıntı var vesaire vesaire. Problemleri yaşamamak için aynı directory ile çalışmamız lazım. Aynı directory dediğimiz şey directory deyince klasör aklınıza gelsin. Biz şimdi burada bir çalışma alanı oluşturduk ya. Biz bütün CSV dosyaları ya da herhangi bir import edeceğimiz bütün dosyaları bu klasöre import edip içerisine koyup ondan sonra RStudio'ya buradan import edeceğiz. Import R içerisinde dışarıdan herhangi bir veri aktarma demek bu arada. Tamam. O yüzden şunu yapmanızı istiyorum. Bunu kapatın. Don't save diyebilirsiniz. Zaten bir şey yapmadık. Ardından gelin. Bakın bu çok önemli. Klasöre gelip RStudio bunun içerisinden açtığınız zaman bakın ne olacak. Az önce nerede çalıştığım belli değildi. Ya belliydi de gözükmüyordu. Şimdi birazdan açılacak. Bakın şu an neresi? Bir güncelleme yapmam lazım benim. Sonra yaparım. Bakın şu an oluşturduğum klasörde çalışıyor. Bakın file kısmına geldiğimiz zaman ne görüyorum? Sadece bir tane benim bu R script'im var. Anlaştık mı? İlk adım bu. Bunu yaptığınız zaman eminim çoğu sorunu çözüyoruz. Tamam, süper. Şimdi değerli dostlarım, ilk kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. Ondan sonra adlandırma kurallarına geçeceğim. Dediğim gibi beni özel ders alan öğrencilerim bilir. Ben hızlı anlatmıyorum. Lütfen içinizde şey olmasın. Hocam çok hızlı geçiyorsunuz konuları bitirmek için. Lütfen böyle şeyler olmasın aklınızda. Cidden kolay. Kolay olduğu için hızlı gidiyoruz.
Herhangi bir sorun olan dediğim gibi yorumlarda yazabilir. Sanki YouTube'a video çekiyoruz ama gerçi YouTube'da da paylaşacağız. Yorumlarda da yazabilir ya da ekip yazılımlarında da iletebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi değerli dostlar, ben az önce burada çalıştığım yer gözükmüyordu. Ben çalıştığım yeri, biz buna ne diyeceğiz? Bunu sonra göstereceğim. Working Directory diyeceğiz. Working Directory ne demek? İngilizcesi olanlar bilir ya da olmayanlar çok. Working çalışma, Directory ise direktör, yani çalışma yönü olarak düşünebilirsiniz, tamam mı? Çalışma alanınız demektir. Eğer siz böyle bir kendinize not alacaksanız R'da not alma Python'la aynıdır. Şuraya gelip başına bir hashtag koyun, tamam mı? Hashtag koyduğunuz artık bu yorum satırı olur. Kod olarak çalışmaz. Working Directory. Bunu bu adamlar şöyle bir şey yapmışlar. Demişler ki ben eğer herhangi bir working directory yapacaksam, şu an benim working directory'm neresi? Az önce oluşturmuş olduğum klasör. Şu değil mi? Çalışma alanım bu. Directory zaten klasör demek. Şimdi ben burada adamlar working directory demiş ki her zaman VD olarak kullanacağım. Peki eğer ben çalışma alanımın ne olduğunu görmek istiyor isem ne yapacağım? Şu VD çalışma demek, çalışma alanı demek. Doğru mu? Peki İngilizce'de almak ne demek? Yani bir şeyi getirmek, almak gibi get'tir. Get yazdığınız zaman İngilizceden gelir. Almak, VD neydi? Bak Working Directory'den geliyor. Çalışma alanını al getir. Önüme koy. Bakın parantezi koyduğunuz zaman zaten şuna dikkat edin. İlerleyen zamanlar göreceksiniz. Şöyle sarı, şöyle parantez çıkıyorsa bu bir fonksiyondur demek. GetVD fonksiyonunu kullanacağız. Ne işe yarar GetVD? Çalıştırıyorum. Bakın konsol kısmına dikkat ederseniz şu an benim nerede çalıştığımı bana gösteriyor. Anlaştık mı? Bu çok önemli. Nerede çalıştığınızı bilmek ilerleyen zamanlarda işinize yarayacak. Çünkü bazen çalışma alanınızı buna bazen path de denir. Şu şekilde de kaynaklarda görebilirsiniz. Path, bu ne demektir? Path İngilizce yol demektir. Çalışma yolu, çalışma directories gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Burada biz bunu yaparaktan nerede çalıştığımızı görebiliyoruz. Peki şöyle bir soru var. Az önce benim çalışma alanım neydi? Dokümentlerdeydi, ben biliyorum. Peki ben bu çalışma alanını değiştirmek istiyorum. Örnek veriyorum. Geldim, tamam mı? Ben bu çalışma alanıma şöyle bir dosya oluşturacağım. Ben burada benim verilerim olacak, tamam mı? Ben bütün verilerimi bu klasöre koyacağım. Bu klasörün içerisinden import edeceğim. Ne yapmam gerekecek? Eğer diyelim siz burayı seçecekseniz, pardon geri geliyorum. Şuraya sağ tıklıyorum, tamam mı? Şimdi herkes Windows 11 kullanmayabilir. O yüzden özelliklere geliyorum. Bakın şurada konum diyor. Mac'lerde ver yazar. İngilizce kullanıyorsanız diğer türlü yer ya da konum yazar. Burayı kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Bak ilk başta burayı kopyalıyor. Gerçi ben Windows 11 kullanıyorum. Windows 11 kullananlar şuradan direkt yolu kopyala da diyebilir. Tamam mı? Ondan sonra geliyorum buraya. Şimdi GetVD ile biz nerede çalıştığımızı öğreniyorduk. Peki ayarlamak istiyorsam, yeni bir çalışma alanı ayarlamak istiyorsam ne kullanacağım? Set kullanacağım. Set ne demek İngilizce'de? İşte ayarlamak demek. Hatta şöyle düşünün. Oyun oynayan arkadaşlar bir settings diyor. Ayarlar kısmı var. Oradan geliyor. Setting bunun isim hali zaten. Set ayarlamak demek. Fonksiyonum ne olacak? Çok mantıklı düşünürsek. Set çalışma alanı ayarlayacağım. Ne dedim en başta? Çalışma alanı her zaman VD'dir. Şu baş harflerinden geliyor. Set VD diyeceğim. Bakın ne oluyor? Sarı koyduğuma bak geldi. Ama dikkat edin. GetVD'den farklı olarak içinde dir yazıyor. Dir ne demek? Dir de şudur ha. Bak şuradan geliyor. Direktörünün ilk 3 harfi. Dir. Yani ne demek? Çalışma klasörünü buraya yazman lazım diyor senin. Ne yapacağım? Az önce kopyalamıştım. Bak buraya yapıştırıyorum. Yapıştırırken tırnak içerisinde olmasına dikkat gösterin. Çünkü bu bir karakter tipinde bir girdidir, input'tur. O yüzden tırnak içerisinde olması lazım. Ve aynı zamanda eğer şöyle yaptıysanız şuraya gelip sağ tıklayıp özellikler deyip burayı kopyaladıysanız burada sadece R derslerine kadar alır. Siz buna şey eklemeniz lazım. Bakın şöyle bir slash ve ondan sonra bir slash verilerim klasörünü yazmanız lazım. Çünkü burada hangi klasörde çalışacaksanız değerli dostlar sürekli oraya yazmanız lazım. Peki eğer Windows kullanıyorsam, bakın Windows için değerli dostlar şurayı lütfen 2 tane yapın, tamam mı? Windows'a böyle. Kali diyorum. Linux kullananlar, Kali de bu arada ayrı bir Linux dağıtımı zaten de. Linux kullananlar ve Mac kullananlar herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Sadece Windows kullananlar burayı çift slash yapmalı. Sola yatık. Alt GR ve soru işaretine basarsanız olur, tamam mı? Bakın çalıştırdığım zaman az önce bak şurası canlı derslerdi ya sadece. Bak şimdi ne oldu? Verilerim oldu.
faiz kısmını tabii bak burada şu an şu verilerimin içerisindeyim. Tamam mı? Bu şekilde ne yaptım? Çalışma alanımı güncellemiş oldum. Şimdi burada şu önemli. Bir sorum var. Get VD ayarlamak için. Evet. Set VD Get VD ayarlamak. Ha tamam. Pardon. Virgülü görmüyormuşum. Doğru diyorsun. Get VD'yi öğrenmek, çalışma alanını öğrenmek. Set VD ise nedir dostlarım? Tekrardan ayarlamak için. Bu arada şuna dikkat edin. Ben Get VD'yi buraya yazdım. Kopyalıyorum. Buraya da yazabilirsiniz. Bakın Enter'a bastığınızda artık nerede? Bak verilerimde çalışıyor. SetVD buraya da yazabilirsiniz. Kodu buraya da yazabilirsiniz. Ama biz genelde burayı tercih ederiz. Zaten kaydedeceğiz ya script'te. O yüzden script'te yazmayı özen gösterin. Hashtag koyduktan sonra istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben şimdi güzel gözüksün diye şimdi şuraya şöyle yazacağım. Adlandırları diyeceğim. Güzel gözüksün yani. Yani de şöyle. Lütfen kod yazım şeklime dikkat ederseniz çok sevinirim. Kodun güzel gözükmesi, okunabilir olması bizim için çok önemli. Tamam mı değerli dostlar? Şurayı tekliğe düşüreyim. Şimdi bu verileri adlandırırken örnek veriyorum. Benim için şöyle bir şey var. Ben Çince bilmiyorum. Siz bana Çince bir kelime deseniz ben size ne diyeceğim? Ne diyorsun sen? Adlandırma kuralları da RStudio için aynı mantıktır. Siz adlandırma kurallarına uygun adlandırma yapmazsanız R sizi hiçbir zaman anlamayacaktır ve hata verecek. Tamam mı? O yüzden eğer herhangi bir veri oluşturursak veriye doğru düzgün adlandırma kurallarıyla isim vermemiz gerekir. Hemfikir miyiz? Süper. O zaman kaldığım yerden devam ediyorum. Adlandırma kurallarının en başı ve hepimiz tarafından bilinen değerli dostlar. Şuraya hashtag 1 diyorum. Tamam mı? Türkçe karakterden uzak duruyoruz. Tamam mı? Ne demek istiyorum? Mesela yazılım 5'e atadım bunu. Çalıştırdığım zaman otomatikman bakın şöyle bir hata alıyorum aşağı tarafta. Beklenmeyen diyorum. Slash'la içinde YZ koymuş. Ya bu ne demek? Ya sen bu YZ'den sonraki harf şu I ben bunu anlamıyorum. Ben bunu anlamıyorum. Çünkü burada benim bilmediğim bir karakter var. O yüzden sıkıntı çıkıyor. Ha diyeceksin ki hocam UTF-8 yapmış. Evet UTF-8 yaptık. UTF-8 sayesinde Türkçe karakterler mesela buradaki Türkçe karakterleri anlar. Buradakileri anlar. Problem yok. Ama kendi özünde bunun ne olduğunu bilmiyor. O yüzden bunun yerine ne kullanacağız? Şöyle yazmamız lazım. Şu şekilde yazarsak bir problem olmayacak. Tamam? Bu birinci kural. İkinci kuralımız şu. Pardon. Sayı demeyeyim de rakam değil. Rakam ile başlamamalıyız. Mesela değerli dostlar bir MRB diyelim tamam mı? 5 dedim. Bakın çalıştırdım. Hop bir tane daha hata aldım. Nedir? Böyle bir şey. Zaten hatayı burada kıpkırmızı kolun patladığını bize gösteriyor. Harfle başlatamıyoruz. Ancak şunu yapabilirsiniz. Bunun yerine MRB1 diyebilirsiniz. MRB nokta 1 diyebilirsiniz. MRB atre 1 diyebilirsiniz. Bunların hepsini yapabiliriz. Ama sayı ile başlamıyoruz. Bu ikinci kuralımız. Üçüncü kuralımız şu. Arada boşluk bırakmıyoruz. Arada boşluk olmamalı. Tamam mı? Arada boşluk olmamalı diyoruz. Bu arada bu aradaki işareti anlatacağım. Şurayı bir halledelim. Mesela M boşluk RB dedim. Ondan sonra atama operatörü. Bunun adı atama operatörü değerli dostlar. Python'da eşittir kullanırsınız. C Sharp'ta eşittir kullanırsınız. Örnek veriyorum JavaScript'te let a eşittir dersiniz. R'da ise biz eşittir olarak yani atama bir şeyin bir şeye karşılık geldiğini göstermek için bu işareti kullanıyoruz. Dikkat edin bunun arasına sakın boşluk koymayın. Tamam mı? Bir tane mesaj geldi. Evet yazım kuralları Python'la çok benziyor. R'da boşluklara çok büyük tolerans sağlanıyor. Yani örnek veriyorum. Şunun arasına boşluk koymadığınız sürece tamam bir problem yok. Diğer türlü boşluk bırakabilirsiniz. Tabi adlandırmalarda değil. Bakın buraya 5 dedim çalıştırdım. Bak yine aynı hata yazdım. Neden? Arada boşluk var. Tamam. Bunlar şu an için yeterli. Aklıma yani şu 3 tanesi geliyor. Şurada da 3 yazın güzel gözüksün. Şu an bunlar geliyor. Peki doğru adlandırma ne? Gençler, doğru adlandırmada dostlar şunu yapabilirsiniz. Doğru, doğru adlandırma. Ben el alışkanlığı olarak Türkçe karakter kullanmıyorum. Şu birincisi snake case'dir. İkincisi camel case'dir. Hadi şunu da göstereyim. Pascal case de vardır. Onu şöyle göstereyim. Hepsini Pascal.
case yazalım. Şuraya geliyorum. P yazalım. Şuraya C yazalım. Hepsi aslında şu an size gösteriyorum nasıl olduğunu. Şimdi dostlar, snake case, gerçi bunların hepsi şey, birden fazla kelimeyle adlandırma yapmak için kullanılıyor. Mesela snake case adlandırma şudur. Diyelim ben iki kelimelik bir şey olacak. MRB, pardon. MRB, merhaba yazılım yazacağım. MRB yazılım. İkinci kelimeye geçerken araya alt tere koyuyorum. Tamam. MRB yazılım 5 diyorum mesela. Çalıştırdım ha. Şuna dikkat edin. Şuradan görüntümü de alayım ben. Bakın gördünüz mü? Hemen environment kısmına MRB 5 diye geldi bu. Tamam. Bu environment'ta çünkü veriler tutuluyor. Tamam. Bu şekilde bu snake case'dir. Snake nedir? Yani neden böyle kullanılır? Snake yılan ya. Değerli dostlar. Yılan dümdüz olduğu için araya alt tire koyduğun zaman sanki böyle dümdüz bir görüntü vermiş oluyorsun. O yüzden snake case. Camel case zaten gösterdim. Camel case'de de bak küçük harfle başlıyorum ama ondan sonra şöyle yazıyorum. MRB yazılım. Bakın bu şekilde adlandırabilirsin. Birinci küçük ama ikinci kelimeye geçerken Y büyük. Üç kelime olursa üçüncü kelimenin de baş harfi büyük. Tamam, bu da camel case oluyor. Bak burada yazdım. Pascal case ise her kelimenin baş harfi büyük oluyor. Mesela MRB yazılım. Pardon. Tamam. Bu da Pascal case oluyor. Yani hem birinci kelimenin başı büyük, ikinci kelimeye geçerken de baş harfini büyük yazıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsun. Yani JavaScript özellikle React.js vesaire kullanıyorsanız Pascal case daha çok kullanılıyor. Camel case genel olarak yazılım dillerinde şu ikisi daha çok kullanılır. Ama ben el alışkanlığı nedeniyle genelde hep Snake case kullanıyorum ki eğitim boyunca da göreceksiniz. Snake case kullanacağım. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı değerli dostlar? Süper. Şimdi değerli dostlar, bu arada videoları vesaire izlerseniz bunlar belki de ben 3 haftada 4 haftada bunları anlatıyorum ama böyle canlı olduğu zaman değerli dostlar daha hızlı anlatabiliyoruz. Bu arada YouTube'dan izleyen değerli dostlarımız, aşağıda ekip yazılımı linki var. Tıklıyorsunuz, ekip yazılıma katılıyorsunuz. Siz de ücretsiz bu eğitimi alabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Tabii siz bunu izlerken eğitimlerimiz bitmemişse. Şimdi değerli dostlar, diğer konumuza hemen geçiyoruz. Bunu da böyle yapalım. Diyelim ki veri türleri. Az önce zaten örneğini verdim böyle bir 10 dakika 5 dakika önce. Biz insan beyninde de zaten verileri belli formlarda, yani belli türlere göre tutuyoruz. Ya bunlar nedir? Arın içerisinde belli veri türleri vardır. Bütün yazılım dillerinde de bu arada aynı. Zaten arı güzel öğrendiniz mi? Diğer yazılım dillerini de öğreneceksiniz, merak etmeyin. Şimdi bunların en başında gelen veri türü nedir? Numerik. Biz burada aslında numerik demeyeyim. Bütün sırrı bozdum şu an ya. Sayısal veri diyecek. Pardon. Sayısal veri diyorum. Sayısal verilere biz ilk örneğimiz, bakın şurada sadece örnek olsun. Numerik, integer ve aynı zamanda da double kullanıyoruz. Python'cılar float derler genelde. Float da vardır. Ondalıklı sayılarda ama R içerisinde double daha çok tercih ediliyor. Tamam mı? Şimdi neden 3 tip sayısal veri tipi var? Bilgisayarımızda belli hafıza boyutları var bit olarak. Mesela 8 bit, 16 bit, 64 bit, 32 bit diye gider. Bunlar da aslında odur. Numerik, integer, double'ın farkları aslında tuttuğu, yani bizim hafızada depoda tuttuğu yerlerde ayrımlar vardı ve aynı zamanda aynı matematikteki gibi düşünün. Yani nasıl bizim doğal sayılarımız var, ondalıklı sayılarımız var vesaire vesaire. Arın içerisinde de olur. Ama aklınıza bulunsun, bunların farklı olması hem matematiksel olarak hem de bizim depoda, hafızada tuttuğu, memoride tuttuğu yerlerin aralarındaki farklardan dolayı oluşur. Tamam mı? Şu an burayı bir kontrol edeyim. Herkes yerli yerinde mi? Yerli yerine. Tamam. Şimdi sayısal veri tipimizde şu ben numeriğin yanına bir de şöyle bir ek parantez açmak istiyorum. Default yazacağım. Default ne demek? Varsayılan. Eğer siz bir verinin tipini belli etmezseniz, örnek veriyorum integer ya da double olduğunu belli etmezseniz R bunu her zaman numerik olarak alır. Ki ben genelde projelerde çok integer ya da double olduğunu belli etmiyorum. Genelde hep numerik kullanıyorum. Numerik nedir? Bir veriyi oluştururken ne yapıyoruz? Bir isim veriyoruz. İlk ismimiz ne olsun? Bakın ekip yazılım. Abo. Ekip yazılım. Ekip yazılım bir numaradır diyoruz. Tamam mı? Şimdi çalıştırıyorum. Bakın hemen sağ tarafta ekip yazılım bir numaradır diye bu tarafta geldi. Hatta liste grid yaparsanız bakın neyi göreceksiniz. Bunun length'ini, tipini, size'ını, değerini vesaire görebiliyorsunuz. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Listeye çeviriyorum. Şimdi bu bir numerik veri tipidir. Tamam mı? Bunun numerik olduğunu nasıl anlıyorum? Şöyle bir fonksiyonumuz var. İngilizce'de sınıf ne demektir? Class dediğinizi duyar gibi ya da hepiniz biliyorsunuz. Class'ı kullanıyoruz. Ekip yazılımı içine basıyoruz. Bakın şurayı istiyorsanız biraz daha şey yapayım.
Tekrardan çalıştırıyorum. Numerik olduğunu görebiliyorum. Bununki numerik. Ancak eğer ben integer ya da double yapmak istiyorsam bunları özel formlarda yazmam lazım. Mesela A diye bir şey oluşturayım. Mesela 10 sonuna L koymanız gerekiyor. 10 L koyarsanız bu ne olacak? Bakın class'a bakalım tekrardan. Class A. Bakın bunun bir integer olduğunu göreceksiniz. Neden L koyuyorum? Şimdi numerikle integer'ı bir şekilde ayırmam lazım. L last demek. Genel olarak last diye kullanıyor. Yani sonuna bir sayı yaptınız, arasına boşluk koymadan, bakın dikkat edin, boşluk koymadan L koyarsanız bu onun integer olduğunu gösterir. B diye bir sayı oluşturayım. Şu da double'dır. Mesela 10.3. Tamam, bu da double'dır ama şuna dikkat edin. Siz tekrardan bunun klasına bakarsanız, bu arada bunların hepsi sayısal veri. Ha? Sayısal verinin farklı türleri. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Zaten genelde hep numeriyi kullanacağız ama bazen şey olabiliyor. Veri import ederken adamlar veriyi double olarak kaydetmiş mesela. Double olarak kaydettiğinde mecbur siz onu numeriye çevirmeniz gerekiyor ki veri tipleri birbirine uyumlu olsun. O zamanlarda işimiz buralara düşüyor. Bunlar bilmemiz gerekiyor. Şimdi class çalıştırıp B'yi bir kontrol edelim. Pardon. Bakın direkt ben buraya ondalıklı yazsam da bunu numerik olarak alıyor. Tamam. Bunun sebebi nedir? Bu arın kendi içerisindeki bir durum. Burada ne yazarsanız yazın bunu otomatikman maalesef numerik alıyor. Peki ben bu sayının ondalıklı olduğunu göstermek istersem ne yaparım? İlerleyen derslerde veri dönüşümünü göreceğiz. Verilerin birbirine dönmesi ama aynı. Şöyle yapıyorum. 10.3 aklımıza tutalım. İngilizce'de olarak anlamı katan bir proposition var. As olarak demek. Mesela ben kahraman olarak öldüm nasıl dersiniz? I died as hero. Ben kahraman olarak öldüm. As nokta dediğiniz zaman hangi veri tipine çevirmek istiyorsunuz? Bak burada çıkıyor. Biz ne yapacağız? Double yapacağız değil mi? Bak double diyorum. Hangi 10.3'ü double olarak al diyorum. Bak çalıştırdığında yine numerik göreceksiniz. Bunun sebebi dediğim gibi arın bu class fonksiyonundaki sıkıntına dolayı. Şöyle bir ekstra bilgi de vereyim. Type of diye bir şey de var. Type of B derseniz bakın bunun double olduğunu görürsünüz. Tamam. Type of da ne demek? Tip of, yani B'nin tipi anlamına geliyor. İster class'ı ister type of'u kullanabilirsiniz. Bunun double olduğunu görüyorsunuz. Yani buradaki chatten bir şey var. Evet, longmuş, bakın dediğim gibi. L'ni kısaltın, Mert hocam teşekkür ederiz. Long demekmiş. Burada type of'u kullanaraktan da veri tipine bakabilirsiniz. Bu type of tanıdık gelir. JavaScript kullananlar daha da mesela type of'la bakılıyor. İster class kullanın. Eğer siz herhangi bir veri tipini başka bir veri tipine çevirmek istiyorsanız as nokta diyorsunuz. Ne demek oluyor bu? 10.3'ü double olarak, İngilizce'de sondan okunuyor. Bak 10.3'ü double olarak al demek oluyor. Tamam mı? Süper. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu arada ben buraya B diyeyim. Asıl B bu olsun. 10.3 diyelim. Tamam mı? Bak B'yi 10.3 alalım. Buna B2 diyelim. Şuraya gelip illa sayı yazmak zorunda değilsiniz. B yazıp B2'yi şöyle B'yi atayaraktan da alabilirsiniz. Bu arada ayrı ayrı iki tane veri tutmuş olursunuz. Ama şuna dikkat edin. Bakın şuraya girit yapıyorum tekrardan. Bak B numerik, ikisi de numerik çıkacak ama bizim bu B'yi numerik alırken B2 double olacak. Tamam mı? Bunu unutmayın. Aklınızda bulunsun. Yani illa gidip siz nokta double yazın, buraya sayı yazmak zorunda değilsiniz. Bu sayıyı yukarıda başka bir değişkende tutarsınız. Başka bir vektör içerisinde, yani başka bir değişkende tutup onu da bu şekilde çevirebilirsiniz. Tamam mı derler? Sayısal veriler bu kadar. Şimdi gelelim karaktere hemen. Karakter. Ya çoğunuz bunu büyük ihtimalle string olarak da düşünebilirsiniz. Karakter, string. Burada biz Arda bunu ciharaç doğru yazmışım. Mesela karakter olarak tanımlıyoruz. Karakter dediğimizde herhangi bir, yani fark olmadan harf, kelime, cümle, bunların hepsi karakter tipidir. Bir şey karakter tipi olduğunu nasıl belli ediyorum? Mesela buraya da ne diyelim? Şuradan rastgele birinizin ismini bakayım, yakalayayım. Buse. Gelelim buraya, Buse adında bir veri oluşturalım. Buse, biraz aşağı ineyim. Buse atama operatörü. Bakın tırnak koyuyorum. Çift tırnak da olur, tek tırnak da olur. Çift tırnak koyduğunuz zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Gelin merhaba yazılım yazıyorum. Tamam, çalıştırıyorum. Bakın merhaba yazılım artık benim string ifademdir. Şu sağ tarafa tekrar gelince bakın bunun tırnaklar içerisinde depolandığını görebilirsiniz. Tırnak içerisinde olanlar bizim karakterimizdir. Önceki bölümlerden de hatırlarsınız. Setvidi ile direktörümüzün yolunu, o peti nasıl yazıyorduk?
Tırnak içerisinde. Neden? Çünkü karakter tipinde verilir. Hadi gelin bunun da klasına bakalım birlikte. Buse diyorum. Bakın karakter tipinde olduğunu burada görebilirim. Diğer veri tipimize geçelim hemen. O da mantıksal verimiz. Mantıksal veri diyorum. Parantez içine gelelim. Bunun birkaç farklı form var. Logical olarak görebilirsiniz. Mantıksal veri. Logical'dır genelde ya. Logical mantıksal veri demektir. Bu da nedir? Varlık yokluktur. Evet hayırdır. Hem var yok hem de evet hayır soruların hepsine biz logical veri tipi diyoruz. Ne demek istiyorum? True false olanlar zaten değerli dostlar. Mesela geliyorum hemen şuradan rastgele arkadaşlarımızdan birini daha bulayım. Sennur'u yakaladım bu sefer. Hep kız mı var ya? Valla maşallah. Kızlarımız daha çok demek ki ilgili şu an stüdyoyu arı öğrenmiyor. Maşallah. Sennur diye oluşturuyorum. Sennur diyelim. Ondan sonra mesela bunu ne yapalım? True dedik. Tamam mı? True dediğiniz zaman bak zaten hemen şu sağ tarafta görüyorsunuz true olarak depolandı. True false verilerine biz mantıksal veriler diyoruz. Mesela class yazıp direkt enter'a bastığım zaman geliyor. Sennur diyorum. Çalıştırdım. Bakın logical hemen geldi. Bunun birkaç formu da var. Sennur 2 diyelim. İstiyorsanız büyük harfle T yazarsınız. İstiyorsanız büyük harfle true yazarsınız. Aynı şeydir. Sennur yazıyoruz. Yine devam. Sennur 3 diyelim. False da aynı şekilde. İster büyük harfle F yazın, isterseniz de büyük harflerle false yazın değerli dostlar. Tamam. Bu ikisi de nedir? False'u ifade eder. Bunlar da bizim mantıklı operatörümüz. Sen sorabilirsiniz ya nerede kullanıyoruz? Mesela bunlar checkpointlerde çok kullanılır. Mesela is login. Login oldum. Eğer is login, eğer giriş yaptıysa true, eğer bu true ise onu ana sayfaya yönlendir. Ya da bizde ne olur? Pardon. Bir fonksiyon yazdık. Eğer fonksiyonda toplama işlemi için veri girildiyse mesela is number diyebilirsiniz. True olduysa devam et. Ya da döngülerde bunu çok kullanacağız. Tamam mı? Diğer bir veri tipimizde ve son veri tiplerimizde gençler boş veri. Boş verimiz de var bizim. Ama bu boş verinin iki türü var. Boş veri diyorum. Birincisi non-attending açıklayacağım. Non-attending olanı ve diğeri de null olanı. Şimdi non-attending ne demek? Atanmamış veri. Null da ne demek biliyor musun? Yok. Yani null. Boş. Komple boş demek. Şimdi eğer siz bir tane veri oluşturursanız hemen başka bir aramızdaki arkadaşlardan başka birini bulalım. Dur erkek bulayım bir tane de ya. Hiç mi? Sude, Melis. Mert. Mert hocam sizi yakaladım. Sizi alayım. Yusuf var. Biri Yusuf diye. Tamam kırmayalım. Yusuf'u alalım. Yusuf verisi oluşturalım ve diyelim ki buna mesela NA. NA atadığınız zaman çalıştıramadım. NA atadığınız zaman bakın yine oluşuyor. Burada bir NA görüyorsunuz. NA ile attending. Yani bunu genelde şunun için kullanıyoruz. Bir data frame oluşur. Yani bir veri data frame bilmiyorum da bir veri tablosu oluşuyor. Bir de bir tane de kolonumuz var. Bu kolonun verilerini daha sonra doldurmak istediğimiz için kolonu boşta geçmesine NA koyuyoruz. Yani o veri var aslında ama veriyi NA olarak adlandırıyoruz. Sonradan dolduracağız. Şimdi ama null'da da ne oluyor biliyor musunuz? Mesela Mert null dediğiniz zaman direkt sıfır oluyor. Yani orayı komple yok etmiş oluyoruz. Mesela burada Mert gele bak. Mert null olarak hemen sağ tarafta geldi. Bu hiç anlamına geliyor. Bunu nerede daha çok kullandığımızda mesela örnek veriyorum. Ben çok hızlı bir data frame oluşturacağım ki örnekleri net görelim. Tamam mı dersim? Bunu bilmenize gerek yok. İlerleyen derslerde veri yapılarında bunu göreceğiz. Ben hemen hızlı yine Buse diyelim. Buse diyelim. Ya da dur Aslı'yı da hatırladım. Aslı diyelim. Ondan sonra bir tane data frame oluşturuyorum. Dediğim gibi dostlar bilmenize gerek yok. Ben sadece hızlı oluşsun diye. Bir tane X kolonu oluşturuyorum. X kolonu 5'ten 10'a gitsin. Arada bak bu kadar hızlı bir şekilde değerli dostlar bir tablo oluşturabiliyorsunuz bu arada. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olsun. 6'dan 10'a gitsin. Çalıştırdım. Bakın hemen sağ tarafta data olaraktan buraya geldi. Tıklıyorum. Bak aslı tablom açıldı. Otomatik bu kadar hızlı bir şekilde oluşturdum. X ve Y var. Tamam mı? Şimdi ben gelip eğer desem ki şuna bakın bunları sonradan göreceksin. Aslı içerisindeki dolar işareti X yani X kolonuna ulaştım. X'i ben NA olarak atayıp çalıştırırsam bak tekrardan Aslı'ya geldiğim zaman bakın
X kolonunun altındaki bütün veriler n'e yol. Bakın X kolonu kaybolmadı. İçerisindeki veriler şu an non-attending, n'e olarak atandı. Ancak ben gelip aslı veri tablosu içerisindeki başaracağım. X'i gelip null yaparsam ve çalıştırırsam. Bakın çalıştı. Hop bakın X kolonu komple gitti. Aradaki farkı anladığınızda %100 eminim. Null yaparsanız güle güle, NA yaparsanız sonradan helalleşeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı değerli dostlar? Zaten bunu şu şekilde de görebilirsiniz. Bu en net farkı budur zaten. Bunu ben burada komple yorum satırı yap. Eğer bir yeri komple yorum satırı yapmak istiyorsanız şunu yapıyorsunuz. CTRL ile Shift C. CTRL ile Shift C'ye bastığınız otomatikman hepsi yorum satırı olur. Mac kullananlarda Option Shift C'dir büyük ihtimalle. Şimdi değerli dostlar, uzunluklarına bakalım bu verileri. Length ne demek İngilizce'de? Uzunluk demek. Bakın length Yusuf dediğiniz zaman çalıştırdığınızda aşağıda bir uzunluğunda olduğunu göreceksiniz. Bu ne demek? Yusuf'un şimdi içerisinde n'yi tuttuğu için ne oldu? Bir geldi. Ama şimdi length deyip Mert desek şurada çalıştırsak ama bir dakika şurayı büyük harfle mi yaptık? Ya şunları bir küçük harfle yazalım ya. Legend yazmışız. Legend ne demek ya? Efsane Mert yazdık. Bak Mert kimse. Hocam Mert hocam bu sizdiniz değil mi? Length. Bakın length Mert dediğimiz zaman yani Mert null'a eşitti. Bakın uzunluk ne? Sıfır. Yani siz bir şey otomatikman şurada biz aslı tablosu içerisinde x otomatikman sıfıra eşitlediğimiz için yok oldu. Tamam mı değerli dostlar? Yani veri tiplerimiz R Studio'da ya da R'ın içerisinde daha doğrusu bu şekilde. Başka bir veri türümüz zaten yok.